1960. Sokaklarda 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yorgun Amerikan arabaları, dolmuş yapılan eski taksiler ve kasası dökülen kamyonlar var. Bir ulus sanayi devrimini yakalamaya çalışıyor ama elindeki imkanlar yok denecek kadar az. O yıllarda halk arasında yaygın bir inanış vardı. Türkler ancak montaj yapar. Biz vida sıkarız ama motor üretemeyiz. Bu öğrenilmiş çaresizlik bir sis bulutu gibi ülkenin üzerine çökmüştü. Çünkü cepte döviz, fabrikalarda da teknoloji yoktu. Ama perde arkasında bu kaderi kabullenmeyen bir avuç inatçı adam sessiz bir devrime hazırlanıyordu. Onlar çeliği bükecek milyon dolarlık devasa pres makinelerine sahip değillerdi. Ama onların o dönem için çılgınlık sayılan bir fikirleri vardı. Dünyanın plastik deyip burun kıvırdığı, Türkiye'de ise bunu inekler yiyor diye alay edilen o araç aslında bir ulusun makus talihini yenen teknolojik bir meydan okumaydı. Bugün asfalt tarihinde sadece bir otomobil değil, Anadolu haberin İngiltere'den İstanbul'a uzanan o meşakkatli ve bilinmeyen dosyasını açıyoruz. Yıl 1964. Koç grubu Ford firmasıyla masaya oturdu. Hedef netti: yerli bir otomobil üretmek. Ancak Ford yetkilileri ellerinde buz gibi bir raporla geldiler. Hayalleriniz güzel ama matematik ortada. Bir otomobilin o pürüzsüz çelik kaportasını basmak için gereken kalıp ve pres hattının maliyeti tam 50 milyon dolar. Bu rakam o dönemin Türkiye ekonomisi için astronomik bir tutardı. Üstelik Türkiye'nin döviz rezervleri tükenme noktasındaydı. Pazar küçüktü. Yılda 3-5 bin araba satılacak bir ülke için bu yatırımı yapmak batmak demekti. Kapılar birer birer yüzlerine kapandı. Herkes vazgeçin, kamyon montajına devam edin diyordu. Tam o sırada Berner Nahum ve Rahmi Koç'un önüne İsrail'deki bir girişimden ve İngiltere'deki butik üreticilerden gelen ilginç bir rapor düşmüştü. Raporda sihirli bir kelime yazıyordu: fiberglass. Cam elyafı takviyeli polyester. Bu malzeme çelikten çok daha hafifti. Paslanmıyordu ve en önemlisi pahalı çelik preslerine gerek yoktu. Kalıplar betondan, hatta alçıdan bile dökülebilirdi. Yatırım maliyeti 50 bin dolardan makul seviyelere iniyordu. Karar verildi: Türk otomobili fiberglass'tan doğacaktı. Ancak bir sorun vardı. Türkiye'de fiberglass teknolojisini otomobilde kullanmayı bilen tek bir usta bile yoktu. Mecburen teknoloji transferi için İngiltere'ye gidildi. İngiltere'de Reliant adında genelde 3 tekerlekli, garip ama fiber gövdeli araçlar üreten bir firma bulundu. Onlar bu işin kitabını yazmıştı. Sıra tasarıma geldi. Ocal Design Stüdyosu'nun başındaki dahi tasarımcı Tom Karen kalemini eline aldı. Tom Karen'in çizdiği FW5 yani Fiberglass Wonder 5 kodlu proje aslında bir mühendislik harikasıydı. Çünkü Türkiye yolları köstebek yuvası gibiydi. Bu yüzden arabanın altı yüksek tasarlandı. Camlar kavisli değil, düz seçildi. Çünkü kavisli cam üretmek pahalı ve zordu. Düz cam ise ucuzdu ve kolay bulunuyordu. Araba hem bir sedan gibi prestijli durmalı, hem de bir station wagon gibi yük taşıyabilmeliydi. Ortaya çıkan o kendine has, hafif köşeli, arkası küt tasarımının sebebi işte bu fonksiyonellikti. Yıl Aralık 1965. Prototip İngiltere'de üretildi. Ama bu sadece bir maketti. Gerçek bir araba olup olmadığını kanıtlaması için Ankara'ya Sanayi Bakanlığı'nın önüne gitmesi gerekiyordu. Mevsim kıştı. Avrupa tarihinin en sert soğuklarıyla boğuşuyordu. Uçak kargo maliyetleri projeyi batırabilirdi. Çılgınca bir karar alındı. Bu arabayı sürerek götüreceğiz. 2 İngiliz test sürücüsü henüz ruhsatı, plakası, hatta resmi bir markası bile olmayan bu prototiple yola çıktılar. Manş denizini geçtiler, Fransa'yı aştılar ve Alp dağlarına dayandılar. Kar fırtınası yolları kapatmıştı. Sıcaklık eksi 20 derecelere düşmüştü. Fiber gövde soğuktan çatlayacak mıydı, motor donacak mıydı? Kimse bilmiyordu. Tam 63 saat, dile kolay. 63 saat boyunca o dağ yollarında, karla kaplı virajlarda bu isimsiz kahraman direndi. Ve araç Kapıkule sınır kapısına dayandığında Türk gümrük memurları gözlerine inanamadı. Memur sordu: bunun markası ne? Cevap yok. Ruhsatı nerede? Cevap yok. Mevzuatta böyle bir araç olmadığı için Türkiye'nin ilk seri üretim otomobili kendi vatanına turistlerin zati eşyası yani kişisel bavul eşyası statüsünde adeta bir kaçak gibi giriş yaptı. Testler geçildi, onay alındı. Yıl 19 Aralık 1966'da ilk Anadolu A1 banttan indi. Fiyatı 26.800 lira olarak belirlendi. O dönem bir dolmuş parasına sıfır araba alabiliyordunuz. Ancak araba yollara çıkar çıkmaz bugün bile hala konuşulan o kara propaganda başladı. Bu arabayı almayın. Samandan yapılmış inekler yiyor. Bu sözler kahvehane geyiği değildi. Pazarını kaybetmekten korkan ithalatçı lobisinin planlı bir ticari sabotajıydı. Halk kazalarda parçalanan kaportanın içindeki o lifli yapıyı görünce bak içine saman koymuşlar yalanlar
olacağına inandı. Oysa o saman sandıkları şey tekneleri okyanus suyuna karşı koruyan, paslanmazlığın garantisi olan cam elyafdı. Tüm bu iftiralara rağmen Anadolu aslında bir tank gibi sağlamdı. Altında tam boy H tipi çelik bir şasi vardı. Üstündeki fiber gövde darbeyi emiyor ve yaşam alanını koruyordu. Kaputun altında ise Ford'un efsanevi 1.2 litrelik Kent motoru vardı. 1198 cc hacminde 4 silindirli bu motor belki asfaltı ağlatmıyordu ama o kadar basitti ki köydeki demirci ustası bile tamir edebiliyordu. Fabrikadaki üretim süreci ise tam bir zanaatkarlıktı. Robotlar yoktu. İşçiler o ağır reçine kokusu altında elleriyle kat kat elyaf sererek adeta bir heykeltıraş gibi araba ürettiler. Bu yüzden hiçbir Anadolu birbirinin tıpatıp aynısı değildir. Her birinde bir ustanın el izi vardır. Yıl 1984. Türkiye ekonomisi dışa açıldı, çelik ucuzladı ve fiber teknolojisi yavaş kaldı. Anadolu bantlara veda etti. Toplamda 87 bin adet üretildi. Kimisi taksi oldu, kimisi bir ailenin ilk göz ağrısı, kimisi de yük taşıyan bir emektar. Anadolu, Türkiye'nin biz yapamayız zincirini kırdığı ilk çekiş darbesidir. O yokluk içinde var edilen bir inat öyküsüdür. Bir dahaki sefere yolda motoru yorgun ama duruşu mağrur bir Anadolu görürseniz ona selam verin. Çünkü o tekerlekler bu ülkenin sanayi tarihini taşıyor.